Evet, bugün videonun başından da gördüğünüz gibi Car Parking Multiplayer yine kimsenin bilmediği özellikleri çekiyoruz. Bu seriyi bayağı bir sevdiğiniz için de beni bayağı bir darlıyorsunuz. Seriden seride herkes eğleniyor, herkes bilgileniyor falan diyorsunuz ama dediğim gibi bu kimsenin bilmediği özelliklerde inanın diğer videolardan daha çok uğraşıyoruz. Oyunda kimsenin bilmediği özellikleri bulmak bir de aşırı zor olduğu için hem takipçiler hem de ben olarak bayağı bir uğraşıyoruz. Yani siz de o yüzden de bu seriyi sevdiğinizi belli etmek için de güzel bir like sesi atmayı unutmayın. Benim de bilmediğim özellikler varsa da mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Üyelerimize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz de kanala katılıp bana destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen videomuza geçelim efendim. Biliyorsunuz oyuna yeni güncellemeler geldi. Biz de doğal olarak kimsenin bilmediği özellikleri araştırma durumunda kalıyoruz. Sizler için bayağı bir kimsenin bilmediği özellikler buldum. Şimdi dilerseniz hemen birinciden başlayalım efendim. Evet, biliyorsunuz Mountain Map'i yenilendi. Bu yenilenmeyle bayağı bir bug'ları içinde getirtti. Bu bug'lardan birkaç tanesi ise bayağı bir hatalı olan bir bug. Eğer bu bölgeye gidecek olursanız bu bölgede yolun tarafında böyle bir tabela göreceksiniz. Ve de dağ göreceksiniz. Dağ mı artık, tepe mi ne diyeyim. Bu tabelayla dağ böyle yolun ortasına gelmiş. Tabela da dağın içine girmiş. Yolun etrafına taşmış. Çok garip bir bug. Bayağı bir combo oluşturmuş yani bu bug'la. Hem yola fışkırmış dağ hem de tabela dağın içine girmiş. Bayağı bir düzeltilmesi gereken bir bug. Bunlar küçük olabilir ama en azından çıkacak, gezecek, görecek. O yüzden de bu şeyleri düzeltirlerse yani oyun daha çok oynanış biçiminde olur. Mountain kısmına yeni liman geldi. Limanda da çok garip bir detay var. Oyunda biliyorsunuz gizli paketler var. Gizli paketleri topluyoruz falan gibisinden. Ve bu limana da gizli paketler geldi. Eğer bu limanın bu tarafına gidecek olursanız burada gizli paket göreceksiniz. Bunu da aldığımda kaç paket oluyor acaba ya? 90 oldu mu? 89 falan oldu herhalde. Bunu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Oyunda da böyle bir paket getirdikleri için de gizli paketlerde hem de çoğalmış oldu. Bu bilgiyi fark etmişsinizdir. Biliyorsunuz oyuna plakaya hareket ettirmek için joystick getirildi. Herkes de beğendi diyebiliriz bu özelliği. Biliyorsunuz ilk hali joystick yeni güncellemelerde değişti. Joystick'in değiştiğini de kimsenin fark etmediğini söyleyebilirim. Önceki joystick biliyorsunuz böyle kırmızı gibi bir şeydi. Kırmızı joystick vardı böyle. Sonraki joystick'te de beyaz joystick gelmiş. Açıkça söyleyeyim, sonraki joystick daha güzel. Yani kırmızı önceki sürümlerde olan yani karakterin joystick'ine benziyor. O yüzden de joystick'i beyaz yapmaları açıkça söyleyeyim çok güzel olmuş diyebilirim. Ve sıradaki kimsenin bilmediği özellik, biliyorsunuz oyunda klan açma vardı. Bu klan açma da hayvan gibi paralıydı biliyorsunuz. Bu klan açmayı 1100 liradan 650 liraya mı 600 lira mı ne müşteri, bu bizim için bayağı bir yani zarar oldu. Yani biz biliyorsunuz 1100 liraya almıştık klanı. Ustasının böyle bir şey yapması açıkça söyleyeyim olmadı yani. Oyuncular önce para veriyor. Sen gidip bunu düşürüyorsun. Yani milleti dolandırmış oluyorsun. Herhalde 1000 liraya alıcı fazla bulamadı. 600 liraya falan indirmiş arkadaş. Onu da pek fazla anlamadım. Bunu yorumlarda belirtirsiniz siz. Bu klan açma parasını düşüklüğünü fark etmişsinizdir. Evet, sonraki özelliğimiz ise biliyorsunuz ki Tofaş tamamen yenilendi. Çok güzel abi. Ben de önceki modifiye serisinden demiştim. Başın panjurunu böyle güzel yapabilirsiniz. Şöyle güzel yapabilirsiniz falan gibisinden. Arabaya farklı bir hava katıyordu. Önceki beta sürümlerinde Tofaş'ın ön panjuruna böyle ince çizgi çekebiliyorduk. Eski kasa Tofaş yapmak için ince vini çekmemiz lazımdı şu panjurun üst kısmına. Ama bunu yeni sürümde de yapmayı denerseniz tık yeni sürümde de ince çizgiyi de üst tarafa koyamayacaksınız. Neden böyle yaptılar tam olarak bilmiyorum ama Tofaş'ın yani tamamen bu yeni sıkıntısı modellemesinde kaynaklı büyük ihtimal. Önceden yapabiliyorduk ama sonradan niye yapamıyoruz? Orası bir ayrı bir konu. Yani bunu sonraki güncellemelerde düzeltirler mi, düzeltmezler mi? Tamamen oyuna bağlı dediğimiz gibi. Yani keşke önceki şeydeki gibi böyle ince çizgi çekip de modifiye yapabilsek ama eksi bir özellik oldu. Umarım bu Tofaş'taki panjur çizgisi detayını fark etmişsinizdir efendim. Yeni güncellemede hala bug'lar devam ediyor. Bu bug'lardan birkaç tanesi ise garaja böyle girerseniz şanslı oldu yemin ederim. Bu bug illaki olan yaşayan oyuncular vardır. Mesela bir Tofaş'ı modifiye ederseniz veya herhangi bir arabayı modifiye ederseniz ve de garajdan geriye çıkarsanız bug'la karşılaşıyorsunuz. Hem lobideki map'in haritası hem de bir de garajdaki map'in haritasıyla böyle birleşmiş çok garip bir şey olmuş abi. Bu nedir gözünü seveyim. Tam olarak düzeltmeleri gerekiyor. İkili böyle map'in gözükmesi de apayrı bir hava katmış oyuna. Ama dediğim gibi bunu düzeltmeleri şart. Yani oyunda çok kötü bir görüntü oluyor. Böyle bir tasarımla böyle garaj ekleseler cidden oyun çok güzel olabilir diyebilirim sizlere. Umarım bu ikili garaj bug'ını fark etmişsinizdir. Evet, ben bunu önceki videoda söylemiştim ama çok kaçıran takipçilerimiz olmuş. Bir daha söyleyeyim istedim. Biliyorsunuz Car Parking 2 çıkıyor. Car Parking 2 çıktığında da Allsas Games şöyle bir post paylaşmıştı. Bunda benim en çok dikkatimi çeken şey ise Car Parking 2'deki olan hız ibresi oldu. Hız ibresine bakacak olursanız hız ibresi bu oyunda değişik. Demek ki Car Parking 2'de hız ibresi değişik olarak gelecek. Ve bunu birinci oyuna karşılaştığımızda da böyle bir görüntü oluyor. Aradaki farka o kadar çok bakarsanız da yani bildiğinin değiştiğini anlayabileceksiniz. Bu hız ibrenin değiştiğini de fark etmişsinizdir. Car Parking 2'den sonra hızlı devam ediyoruz. Car Parking 2'de benim ekstradan dikkatimi çeken şey arabanın üstündeki ID şeyi oldu. Eğer bu ID şeyine bakarsanız 145 tane araba var veya daha çok araba var. Yani bu da 145. sıradaki araba olarak algılayabiliriz bu 350Z'yi. Yani eğer daha çok araba varsa da dediğim gibi 145. sıradaki araba 350Z olabilir veya da yani sonuncu araba olabilir. Bu da bize şöyle bir mantık katıyor. Birinci oyundaki bütün arabaları ikinci oyuna da aktarmışlar diyebiliriz. Umarım bu detayı da fark etmişsinizdir.
Evet, çoğu kişinin kaçırdığı detaylarla son gaz devam ediyoruz. Modifiye yerine gelip ve sol alta bakarsanız veya çarpı sembolünün hemen sağında i sembolü var. Bu i sembolü yeni güncellemeyle geldi biliyorsunuz. Bu i sembolüne basarsanız da şöyle bir nereye koyduğuna dair yani koordinat veriyor. Yani şu tarafa koydun falan diye koordinatları daha iyi anlayan arkadaşlar varsa zaten bu şeyleri açarlar. Bu önceki şeyde vardı ama birazcık karışıktı. Bunu da i sembolüyle direkt açma kapatma gibisinden buna özellik getirmişler. Bu da gayet de iyi bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu detayı da fark etmişsinizdir. Evet, oyuna yeni Audi geldi. Bu yeni Audi'de hem güzel hem de bug'lı içerik olan özellikler var. Güzel özellik olarak söyleyecek olursam yeni Audi'nin 120'yi geçerseniz de şöyle bir spoiler'ı açılıyormuş. Bunu fark ettiğimde cidden çok beğendim diyebilirim. Yani bu McLaren'da var, yani sınırlı arabalarda var. Audi'ye eklemeleri cidden çok güzel olmuş diyebiliriz. Bu Audi'ye de ayrı bir hava katmış diyebiliriz. Umarım bu Audi'deki spoiler açılma detayını fark etmişsinizdir. Ve sıradaki özelliğimiz ise bu bug mı özellik mi tam olarak anlayamadım ama bunu mutlaka yorumlarda belirtirsiniz. Eğer camları açıp da Tofaş'ı alırsanız ve Tofaş'ı da modifiye edecek olursanız, böyle camın dikiz aynalarına bakacak şekilde modifiye yapacak olursanız, modifiye yaptığınızda da dikiz aynalarında yaptığınız Vini gözüküyormuş. Bu çok küçük bir detay. Yani Allsas Games'in böyle küçük detayları düşünmeleri hoş olmuş diyebiliriz. Yani böyle yaptığımız modifiyenin Vini'sinin gözükmesi, yani küçük aynada, yani gayet iyi bir detay diyebiliriz. Detay severlerin bu özelliği seveceğine eminim zaten. Umarım bu Tofaş'taki dikiz aynasındaki modifiye detayını fark etmişsinizdir. Evet, bu herkesin yaşadığı bir bug ama fotoğrafla veya videoyla gösterilmesi çok zor olan bir bug. Yani sağ olsun da bir arkadaşımız direkt yakalamış diyebiliriz bunu. Bu önceki sürümlerde vardı ama bunu kimsenin, herkes fark etmiştir de böyle kanıt olarak gösterememiştir. Arkadaşımız da sağ olsun hemencik fotoğrafını çekivermiş. Ya eğer bir sürücü arabayı sürdüğünde, böyle arabayı hızlı sürdüğünde karakterler bug'la dışarıdan gözüküyor. Yani havada gözüküyor yani karakterler. Görünmez bir araba sürüyormuşsun gibi bir hava veriyor karakterde. Da böyle oturuyormuş havası veriyorlar yani karakterde bug olarak. Ya bu bug'ın acilen düzeltilmesi gerekiyor. Hem diğer oyuncularda da gözüküyor. Yani bir tek sen göremiyorsun bu bug'ı. İşte söyleyeyim, diğer oyuncuların görüp de senin göremediğin bir şeyi, yani hadi bir tek kendinde gözükse neyse diyeceğim de, ama bu yani diğer oyuncuların da gözünde gözüktüğü için de kötü bir yani görüntü oluşuyor. Yani umarım bu bug'ları da çok kısa sürede temizlerler. Garip bir bug'ımız var. Bug'larla devam ediyoruz. Hem bug hem de özellik olarak birleşik bir şey sunuyorum sizlere. Hatırlayacak olursanız City 1'de bir tane güzel villa vardı. Ya villada binanın en üst katında falandı yani. En üst kata ya bir araba sokmuşlar. Lada'yı nasıl soktuysa bu adam. Yani çok garip bir bug olmuş. Yani Lada evin içine girmiş. Hem arabanın içinde bir oyuncu var, hem evin içinde bir oyuncu var. Yani direkt anlayamadım yani. Sen o arabayı oraya nasıl soktun, gözünü seveyim. Yani arabayı yeşil şeye mi getirdi? Yani bölge var ya, yeşil yere gidince seni direkt eve ışınlıyor. Tam onu mu yaptı tam olarak çözemedim ama bu gayet çok garip bir bug. İlk defa rastladım. Zaten bunu Mense görmüş. Mense demiş zaten yani bunu en yakın zamanda düzeltiriz falan diye. Bu bayağı bir şaşırtıcı bir bug. Yani cidden bunu dediğim gibi ilk defa gördüğüm için de yani bayağı bir şaşırdım diyebilirim bu bug'a karşı. Evet, sıradaki kimsenin bilmez özellik ise, eğer Audi'yi alırsanız ve Audi'de taksi görevini yaparsanız da ayrıca güzel olursanız arabanın tavanında taksi sembolü çıkıyor. Bu Audi'ye bakacak olursanız Audi'nin tamamen tavanından içine geçmiş, yani arabanın içinde gözüküyor bu taksi sembolü. Ya bu aşırı garip bir bug. Ya bunu, ya bu küçük olsa da tamamen düzeltmeleri gerekiyor. Yani sonuçta yeni gelen bir araba. Yani yeni gelen bir arabada böyle bir yani bug'la karşılaşırsan yani çok kötü olur diyebilirim. Yani oyuncular bildiğin arabadan soğuyabilir ama taksi görevlerini sevmeyenler için de bu problem olmayacağı kesindir. Dediğim gibi kimsenin bilmediği özellikler zor olduğu için de yani ne kadar çok özellik olursa video o kadar uzun oluyor. Kısa olursa da dediğimiz gibi video kısa oluyor. Sizde bizim bilmediğimiz özellikler varsa, kaçırdığınız detaylar varsa da mutlaka yorumlara bekliyorum. Cidden çok yardımınız oluyor yorumlarda. Yorumlarda kendi fikirlerini, görüşlerini yazabilir. Umarım videoyu ve kimsenin bilmediği özellikleri beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda hepiniz hoşçakalın efendim.